Bekliyorum, YouTube size mesajları yolladı herhalde, Bilal Özcan canlı yayına başladı diye. Tarçın, Tarçın, güzel Tarçın. Burada mısın Tarçın? Havlam olur mu canım? Canlı yayındayım. Tarçın bebek. Evet, sizlere magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri, magazin yıkılıyor yayınında bugün ben tek başıma anlatacağım ve yorumlayacağım. İpek Canbulat'la yapacaktık bugün yayın ama İpek hastalandı. İnanın yorgan döşek yatıyor, sesi kısıldı ve İpek yayına katılamayacağını üzülerek söyledi. Sizlere de çok selamı var. Gülşah merhaba hayatım. Sıla Deveci nasılsın? İyi misin? Gülşah o kalpler ne güzel öyle. Canım benden sana o kalpler. Çok teşekkür ederim. Şebnem Keçecioğlu merhaba. Teşekkür ederim. Ruksara, Sıla Deveci. Bağışıklığımı düştü diyor Sıla Deveci. Vallahi çok uzun konuşamadım ama yayına katılamayacağını söyledi ve sesi zor çıkıyordu. Teşekkür ederim Güler, Gülseren, Sıla Deveci tekrar, Şebnem. Onur'la canlı yayın için bir 10 gün daha. Onur tatilde. Alketa merhaba. Gülşah teşekkür ederim. Sağ ol Gülşah. Karşılıklı. Dostlar beğen yaparsanız peşin peşin sonra unutuyorsunuz. Mutlu olurum. Sizlerin beğen yapması bizim için çok önemli ve abone olarak izlerseniz de sevinirim arkadaşlar. Biraz rüzgar var burada. Sizlerin olduğunuz yerde nasıl bilmiyorum ama biraz rüzgarlı. Gündoğan, Bodrum Gündoğan biraz rüzgarlı. Nur Hayat, herkes iyidir umarım ha. Evet, biraz daha bekleyelim gelsin dostlar. Bugün içeriğimizde neler var? Muhtemel aşktan konuşacağız. Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'tan konuşacağız. Dün akşam yine yeni bir bölüm vardı ve ilgi çekti, bayağı ilgi çekti arkadaşlar. Muhtemel aşk seviliyor. Seviliyor dizi. Beğeniliyor. Akışım nerede? Evet. Yayın akışım, program akışım. Şöyle bir çıkarayım. Sizlerin gelmesini beklerken. Çağan Efe Ak'tan da konuşmak isterdim ama bugün biraz daha yoğun olduğumuz için evet. Çağan Efe Ak'la ilgili de sorular geliyor. Daha 17 dizisiyle ilgili mümkün olduğu kadar son günlerde konuşmaya çalışıyorum. Daha 17 dizisiyle ilgili sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bugün Muhtemel Aşk'tan konuşalım. Dün akşam yayınlandı ve Fransa Fas maçına rağmen muhtemelen Fransa dünya şampiyonu olabilir arkadaşlar. Şu ana kadar turnuvanın en iyi futbol oynayan takımı Dünya Kupası'nın ve dün akşam Lidya burada mı bu arada? Lidya Flavia hoş geldin. Flavia welcome. İyi günler. Portekizce çevirisiyle daha sonra izleyeceğim. Herkese sevgiler diyor. Flavia çok teşekkür ederiz. Merci bien, c'est gentil Flavia. Thank you very much Flavia. Portekizcesini daha sonra izleyeceğini söylüyor. Flavia Brezilya'dan özel abonem, özel üyem. Kendisiyle canlı yayında çok fazla karşılaşamıyoruz. Saat farkından dolayı izleyeceğini daha sonra çevirisiyle söyledi. Evet, Duşan merhaba. Nimet Çalık, Şeyda merhaba. Haran olarak okuyorum ama bu Kiril alfabesi. Muhtemelen Russunuz. Peki size de merhaba. Emre burası neresi? Burası Bodrum. Sema Dumantepe peki teşekkür ediyorum. Seyda merhaba. Özgen Sema Vikya
Vikya, teşekkür ederim. Beğen yaparak izlerseniz çok mutlu olurum. Vikya, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ve abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa bize güç verirler. Evet, dün akşam Fransa'nın maçı vardı. Evet, muhtemelen dünya şampiyonu olacak düşüncesindeyim. En iyi takım, en iyi futbol oynayan takım ve reytinglerin büyük bir kısmını aldı götürdü. Ona rağmen Muhtemel Aşk dizisi çok seyredildi arkadaşlar dün akşam. Ve Ayçin Turan'la Ekin Koç hakikaten çok seviliyorlar ve çok güzel bir kimyaları var. Bu birlikte oynadıkları 3. yapım, biliyorsunuz, daha evvel bunu söylemiştim. Birlikte kamera karşısına geçtikleri son 4 senede 3. yapım. Çok güzel bir ikililer ve birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. İkisi de aynı yaşta, biliyor musunuz? İkisi de 32 yaşında. Ekin Koç 21 Haziran doğumlu, Ayçin Turan 25 Haziran doğumlu. Bu Muhtemel Aşk'ı izlemeyenler varsa mutlaka izleyin. Son zamanlarda izlediğim en güzel aşk dizilerinden biri. Gülüyorum da izlerken, bazen romantik komedi de diyebiliriz. Ayçin Turan avukat Defne, Ekin Koç da Kadir'e hayat veriyor ve şimdi dün akşamki bölümden bir replik, bir diyalog sosyal medyada dolaşıyor. Kadir, yani Ekin Koç, avukat hanım ben az önce boşandım da diyor Ayçin Turan'a. Aralarında bir elektriklenme var bir süredir. Bir adı konulmamış bir sevgi var. Gizli sevgi. İkisi de birbirini seviyor gizliden. Ben az önce boşandım da diyor. Ve arkasından ekliyor. Sen evet demedin değil mi o gevşeye diyor. Ayşin'e göz koyan bir erkek daha var, biliyorsunuz. Defne karakteri diyemedim diyor. İyi, sen o eveti bana sakla diyor Kadir. O eveti bana sakla diyor. Süreyya Diker, merhaba özel abonem. Süreyya Diker, nasılsınız, iyi misiniz? Banu Kavaş, moderatörüm, nasılsın? Peki. Çok güzel bir kimya var aralarında iki oyuncunun ve birbirlerine çok yakıştırılıyorlar. Ancak şimdiye kadar bir ilişki 3 yapımda birlikte oynadılar arkadaşlar. Biz şuna alışığız. Türkiye'de dizilerde, sinema filmlerinde başrol oynayan kadın ve erkek %80'i, %90'ı aşk yaşıyorlar. Bunu herkes biliyor. Ya yani diziyle sınırlı, dizi seti bitince ilişki de bitiyor. Adına aşk da denilmez bunun zaten. Ya da dizi bittikten sonra da bir süre devam ediyor. Büyük bir çoğunlukla daha sonra ilişkide kalmıyor, bitiyor. Şimdi Ayçin Turan ve Ekin Koç'un birlikte 3. yapımları olmasına rağmen 4 yıl içinde çektikleri hiç aşk ilişkisi aralarında başladığına dair, olduğuna dair, yaşandığına dair hiçbir iz, hiçbir ispat, hiçbir dedikodu gerçekleşmedi. Caner, nasılsın? İyi misin Caner? Teşekkür ederim Caner. Ama bundan sonra olmayacak demek değil. Ve Ayçin Turan'la ilgili enteresan, 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü Ayçin Turan. Sinoplu. 18 yaşında İstanbul'a geliyor. Ve arkasında ailesi kapı gibi duruyor, kendi ifadesi. Oyuncu olmak istediği zaman. 5 tane ağabeyi var. 5 tane ağabeyi var. Evet, şimdi Ayçin Turan'la ilgili bir notum vardı. Onu okumak istiyorum. Aşk üzerine Ayçin Turan'la aşk üzerine
Aşık olunca nasıl bir Ayça oluyorsun? Aşk sence ne demek? Ekin Koç'la bir aşk yaşamadı. Ekin Koç'la bir ilişkisi olmadı ama e, Ayşin Turan sevmeyi seven, sevmeyi ve sevilmeyi seven bir kadın. Kalbi genellikle dolu oluyor. İlişkileri başlıyor, bir süre devam ediyor, sonra bitiyor. E, Aşk bence çok güzel bir duygu ama tek başına yetersiz. Sevgi, saygı ve sadakatle beslenmesi gerekiyor. Aşık olduğumda daha enerjik, daha pozitif ve sanırım biraz daha tatlı bir Ayça oluyorum. Sevgimi saklayabilen biri değilim. Hissettiklerimi net bir şekilde belli ederim ve sevgimi genellikle sarılarak, dokunarak göstermeyi severim diyor. Muhtemel Aşk dizisinin Ayşin Turan'ı, Defne, avukat Defne'si. Erkeklerde aradığı özellikler, ilişki kriterleri. Bir erkekte seni en çok ne etkiler? Ne görmeyi beklersin karşı tarafta? Ayşin Turan, benim için ilk ve en önemli şey dürüstlük ve saygı. Herkes için. Herkes için. Bir erkekte zekaya ve mizah duygusuna çok önem veririm. Beni güldürebilen, birlikte kaliteli vakit geçirebildiğim ve derin sohbetler edebildiğim insan dikkatimi çeker. Ama her şeyden önce karşısındaki insana, kadına ve hayata saygılı olması şart. Saygı biterse ilişki de biter diyor. Evet. İdeal erkek ve sadakat üzerine. İdeal erkek gibi kalıplarım yok. Çünkü aşkın matematiği olduğuna inanmıyorum. Ama güven benim için bir ilişkinin temeli. Güvenmediğim bir alanda duramam. Karşımdaki erkeğin net olmasını, ne istediğini bilmesini ve hayatındaki kadının arkasında durabilmesini isterim. Gizemli ya da ne yapacağı belli olmayan tavırlar bana göre değil. Hiçbirimize göre değil. Ayşin Turan, yani insanlar her ilişkide, arkadaşlıkta da, dostlukta da, sevgili ilişkisinde de güvenmek ister. Evlilikte de. Aşk hangi sırada hayatının bu döneminde? İş mi, aşk mı diye soruluyor Ayşin Turan'a. Ben hayatı dengede yaşamayı seven biriyim. Sadece iş ya da sadece aşk diyerek kendimi kısıtlamam. Doğru zamanda doğru insanla yaşanan aşk işinize de hayatınıza da enerji katar, sizi yukarı taşır. Aşk hayatı zorlaştıran değil, güzelleştiren bir şey olmalı diyor Ayşin Turan. Aşk hayatı güzelleştiren bir şey olmalı diyor Ayşin Turan. Yani genelde herkesin söyleyebileceği şeyleri söylemiş. Bizi şaşırtacak bir bakışı yok. Herkesin altına imzasını atacak sözler sarf etmiş. Sürpriz yok. Sürpriz yok. Klasik bakış. Hayata, aşka klasik bakış. Aradığını bulabilir mi? Çok fazla, maalesef çok fazla dürüst insan her iki tarafta da, kadın olarak da erkek olarak da giderek azalıyor arkadaşlar. Kimse alınmasın. Kadın olarak da erkek olarak da dürüst insan, güvenilir insan toplumda giderek azalıyor. Özellikle ekonomik yokluklar çoğaldıkça, sıkıntılar arttıkça dürüstlük de azalıyor. İnsanların yalan söylemesi daha da fazlalaşıyor. İnsanların birbirine kazık atması, arkadan dolanması, menfaatini gözetmesi, maalesef yokluk, pahalılık insanları bozabiliyor. Bozmaması lazım. Bozmaması lazım. Annenden nasıl doğduysan, genlerinde hangi özellikleri taşıyorsan o özelliklerin bozulmaması lazım. Dürüst bir aileye mensupsan senin de dürüst bir evlat olarak hayata devam etmen lazım. Yolda giderken gördüklerin, tanıdıkların, karşılaştığın olaylar seni bozmamalı, değiştirmemeli. Ama maalesef Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili bugün bir haber yayınlandı.
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kere baba oluyor diye. Biliyorsunuz 4 yıl evvel Başak Dizer eşi e, doğum yapmıştı ve bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Şimdi de Kıvanç Tatlıtuğ'un eşinin Başak Dizer'in 5 aylık hamile olduğu haber olarak yayınlandı Sabah gazetesinde. Bülent Cankurt, sosyete gazetecisi Bülent Cankurt böyle bir yazı yazdı. 49 yaşındaki Başak Dizer'in ilk çocuğunu 45 yaşında dünyaya getirmişti. Çok uzun yıllar tedavi gördüğünü duymuştum Başak Dizer'in tüp bebek tedavisi ve sonunda başardı. Bir bebek. Adını Kurt Efe koydular biliyorsunuz. Tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor. Babasına affedersiniz. Babasına benziyor. Bu sefer kız olduğu iddia edildi. Ancak Başak Dizer yalanladı. Gazeteciler Başak Dizer'i arayarak sordular. İkinci kez hamile kaldığınız doğru mu? 5 aylık hamile olduğunuz doğru mu diye. Başak Dizer yalanladı arkadaşlar. Bebek haberi doğru değil dedi Başak Dizer. Oğlu Kurt Efe'yi 2022 yılında dünyaya getirmişti 15 Nisan'da. İşte 4 sene oldu. 4 yaşında. İkinci bebeğine hamile olduğu yazılınca gazeteciler aradılar. 5 aylık hamile olduğu yazılınca bebek haberi doğru değil. Böyle bir şey yok. Hamile değilim dedi. Zaten 49 yaşında hamile kalmak zor yani çok zor. Yok mu? Var. Bunu başaranlar var. Geçmiş yıllarda tek tük de olsa daha büyük yaşlarda bebek dünyaya getiren kadınlar oldu. Oldu ama yani doğru değil ki haber. Haber doğru değil. Elbette bir kız çocuğu olsa o aileye çok güzel yakışır. Yakışmaz olur mu? Düşünsenize. Yani bir tane erkek evlatları var 4 yaşında. Tam zamanıdır ikinci bir çocuğun da gelmesinin. Ama işte haber doğru değil. Kıvanç Tatlıtuğ yoksa bayılır bir kız çocuğu babası da olsun. Başak Hanım da bayılır. Kim istemez? Ama haber doğru değil. Neden böyle bir haber yazdı gazeteci? Kim yanılttı onu? Nasıl yanılttı? Bu konuda umarım bir açıklama yapar gazeteci ve olayın aslını anlatır. Nasıl böyle? Çünkü çok tecrübeli bir gazeteci. Bülent Cankurt. Yani nereden baksanız 30 yıllık bir gazeteci. Ama işte oluyor. Hatalar oluyor. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili haberlere bakarken arkadaşlar bir Gümüş dizisi vardı. Hatırlar mısınız Gümüş dizisini? Ee, Gümüş dizisi Songül Öden'le Kıvanç Tatlıtuğ oynamıştı. Songül Öden'in de ilk dizisiydi ve o kadar beğenilmişti ki dizi yurt dışına kapış kapış satılmıştı. Arap ülkeleri, Latin Amerika, Güney Amerika ülkeleri, Avrupa'daki birçok ülke diziyi satın almıştı ve çok büyük bir ilgi görmüştü. Türkiye'de de çok yüksek reytingler almıştı. Gümüş dizisi Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in başrollerde oynadığı dizi. Bugün Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili haberlere bakarken Songül Öden'in Kıvanç'la öpüşme sahneleri yüzünden annem kaç kere hastaneye kaldırıldı sözünü gördüm. İnternette kendisiyle yapılan bir röportaj. O dizide Kıvanç Tatlıtuğ'la öpüşme sahnelerinden sonra annem kaç kere izlerken hastaneye kaldırıldı. Demek ki kadıncağız istemiyordu böyle bir şeyi. Kızının dizilerde öpüşmesini, erkeklerle yakınlaşmasını istemiyordu demek ki.
Ee, Annem oyuncu olduğum için canıma okudu diyor. Annesi oyuncu olmasını istemiyormuş. Annem batakhaneye düştüğüme inanıyordu diyor. Bak 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 bak. Yani annesi biraz tutucu bir kadın herhalde. Yani dizilerde oynamak asla kadınları küçültmez. Kadınları asla kötü göstermez. Böyle bir anlayış yanlış. Bunu buradan bir kere daha tekrarlayalım. Yani oyunculuk çok ulvi bir meslek. Oyunculuk sanatçılık, bir nevi sanatçılık. Zaten sinema için yedinci sanat denmiyor mu? Yani yoktan bir karakter yaratıyorsun. Bir nevi yoktan bir karaktere hayat veriyorsun. E, Annemi TRT spiker olacağım diye kandırdım diyor Songül Öden. Sürekli döpües giyilen gidiş geliş saati belli bir iş olarak algılamasını istedim. Haber okuyacağım diye onu ikna ettim diyor. Ama şu anda yaptığım şeyin farkında ve benimle gurur duyuyor. Songül Öden çok güzel dizilerde oynuyor. Filmlerde oynuyor. Tiyatro sahnesinde çok güzel işler yapıyor. Aynı zamanda iyi bir tiyatro oyuncusu. Songül Öden. Bu Kıvanç Tatlıtuğ'la başrollerde oynadığı dizi öpüşme sahneleriyle annesinin şoka girdiği Gümüş dizisi 2005 ile 2007 yılları arasında yayınlanmıştı Kanal D'de ve çok büyük bir ilgi çekmişti. Hakikaten sahici oynuyorlardı yahu. Sahici gibi yani. O kadar geçiyordu ki ekrandan bize. Kıvancın en güzel işlerinden biriydi. Kıvancı da ilk işlerinden ve en güzel işlerinden biriydi oyunculukta. Kıvanç Tatlıtuğ'un o öpüşme sahneleri falan gerçek gibiydi zaten. Annesi her izlediğinde, her bölüm izlediğinde yıkılıp yıkılıp duruyormuş kadıncağız. Negan merhaba. Vildan şimdi yok ortada diyor. Yo var Vildan ama şey yapmıyor. Ses getirmiyor o kadar fazla oynadığı yapımlar. Evliydi. Bazı iddialara göre Kıvanç'la yakınlaşmıştı o dizi dışında da. Ve o yüzden boşandığı iddia edilmişti. Songül Öden'in kocasının boşadığı iddia edilmişti. Öyle söylentiler çıkmıştı o dönemde. Şimdi bir iş adamıyla evli, ikinci eşiyle beraber şu anda 2020 yılında zannedersem bir iş adamıyla evlendi ve bir kız çocukları oldu. Çok mutlu bir yuvası var Songül Öden'in. Oyunculuğa da devam ediyor. En son bir iki sene evvel tiyatroda çok güzel bir iş yaptı. Yine bir dizide oynadı. Dijitalde zannedersem. Evet. Songül Öden. Songül Öden. Güner değil. Öden. Peki arkadaşlar. Evet. Beğen yaparsanız mutlu olurum dostlar. Ve abone olarak izlerseniz sevinirim. Lale Hanım nasılsınız? Lale Arzu 9 özel abonem. Evet Songül Öden çok mutlu artık diyor. Çok mutlu Lale Hanım, doğru söylüyorsunuz. Şebnem Keçecioğlu Yalı Çapkını da Gümüş dizisinin aynısını istemediği bir kızla evlendi diyor. Peki, peki arkadaşlar. Şimdi dostlarım, sözleşme. Ee, şimdi dostlarım, şimdi dostlarım, bir saniye. Ya Bonnie Taylor vefat etti. Çok üzüldüm. Bonnie Taylor vefat etti Portekiz'de. Galli şarkıcı. Şarkılarını da çok severim. 75 yaşındaydı Bonnie Taylor. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bir süredir Portekiz'de bir hastanede tedavi gördüğü ve geçirdiği rahatsızlık sonucunda beklenmedik bir şekilde
aniden yaşamını yitirdiği duyuruldu. Mayıs ayında bir ameliyat geçirmişti. Bir bağırsak ameliyatı geçirmişti. Ve sonra yoğun bakımda kalmıştı bir süre. Tedavisi devam ediyordu aslında. Ve yani doktorlar böyle çok ağır bir durum olduğunu da söylemiyorlardı. Yani yoğun bakımdan normal odaya alınacak gibi bir durumu olduğu söyleniyordu. Fakat aniden kötüleşti. Bonnie Tyler ve hayatını kaybetti arkadaşlar. Galli şarkıcı, toprağı bol olsun. Çok güzel şarkıları var Spotify'da ve diğer dijital platformlarda. Bonnie Tyler'ın şarkılarını dinlemenizi tavsiye ederim. Bilmiyorsanız, dinlemediyseniz toprağı bol olsun diyelim. Begonvillerimi beğeniyor musunuz dostlar? Onları o kadar çok seviyorum ki. Bunların hepsini büyük bir özenle kendi ellerimle diktim. Ne zaman diktim biliyor musunuz? 15 sene evvel diktim. 15 sene evvel hepsini büyük bir özenle diktim ve her yaz beni mutlu ediyorlar sağ olsunlar. Ama ömürleri çok kısa be dostlar. Güzel olan şeyler hep kısa olur ya zaten. Ömürleri çok kısa. Haziran'da açıyorlar, Mayıs sonunda, Haziran başında açıyorlar. Eylül başı gibi de dökülmeye başlıyorlar. Ekim'de filan artık veda ediyorlar. Ege ve Akdeniz bölgesinde. Hadi begonvil ile ilgili, begonvil nereden geliyor onu da kısaca söyleyeyim. Begonvil çiçekleri çok meşhur. Sezen Aksu'nun da şarkısı var Begonvil diye. Fransız bir kaptan Brezilya'ya, Güney Amerika'ya bundan bir asır evvel seyahat ediyor. Subay aynı zamanda asker denizci ve orada pembe çok güzel çiçekler görüyor. Fransa'da yok bu çiçekler diyor. Ne kadar güzel diyor. Bunlardan alıp götürün Fransa'ya dikim diyor ve Güney Fransa'da dikiyor Akdeniz kenarına. Hakikaten işte demin gördüğünüz gibi, arkamda gördüğünüz gibi birbirinden canlı, son derece güzel çiçekler ortaya çıkıyor. Ve bu çiçeklere bir isim koymak lazım. Komşuları Fransız subayın ismi Begonvil. Begonvil çiçekleri diyorlar. Begonvil çiçekleri. Öyle ismi de Begonvil oluyor. Begonvil çiçekleri oluyor. Peki Lale Hanım. Lale Hanım İstanbul'da tutmuyor maalesef. Buralardan götürüp Bodrum'dan, Didim'den, Ege sahillerinden, Akdeniz'den götürüp İstanbul'a dikmek isteyen çok insan oldu. İklim farkı nedeniyle yani şöyle 7 derecenin altına düşmemesi lazım hiçbir zaman kışın begonvilin olduğu yerde. Fakat çok enteresan, bakın bu dediğim çok doğru. Adalarda begonvil yetişiyor biliyor musunuz? İstanbul'daki o bildiğimiz adalar, Prenses Island'da begonvil ekiyorlar ve yetişiyor. Demek ki orada don olmuyor. Yani don zaten İstanbul'da da olmaz da demek ki orada 7 derecenin altına düşmüyor adalarda. Bir de Yalova'da yetişiyor. Yalova'da var. Yalova'da çiçekçiler var, çiçek satan. Onlara bir zamanlar gittim, dolaştım bir peyzaj çalışması için. Çok güzel çiçekçiler var Yalova'da. Orada bir sürü begonvil gördüm. Ama İstanbul şehrinde ekiyorlar balkonlara falan, olmuyor, tutmuyor. Evet. Olmaz. Çatalca'da hele hiç olmaz. Çünkü Çatalca'da kar oluyor biliyorsunuz. Kar tutuyor Çatalca'da. Çatalca'da hiç olmaz. Hava orada çok kırık. Emi Güler, Andorra. Andorra'ya çok selamlar Emi Güler.
Emiguler Andorra'dan dostumuz, arkadaşımız bizi izler sağ olsun. Peki Kıbrıs'ta her evde var diyor Şebnem Hanım. Evet, Kıbrıs'ın havası tabii ki müsait. Ee, Kıbrıs'ta mümkün. Mert Afra'ya yüzük almış diyor Elif. Elif onu Onur Akay 3 sene evvel söylemişti. Mert'in Afra'ya ile ilgili paylaşımını gördünüz mü? Ya ne kadar seviyor bu çocuk. Hakikaten bir şiir arkadaşlar. Orada mısınız? Kesildi mi? Evet. e, Mert Demir'in Mert Demir'in son paylaşımı hem story'de hem post olarak var. Fotoğrafa dokunduğunuz zaman postu kaydırın. İkinci fotoğrafa dokunduğunuz zaman tam kalbinin üzerinde Serenay etiketlenmiş. Serenay'ı etiketlemiş. Lale Arzu 9 özel abonem diyor ki evet ben de duydum. Mert Afra'ya yine yüzük almış. İtalya'da o teknede beraberlermiş ve yine evlenme teklif etmiş. Bakalım ne olacak? P filan yalan yani. P ile zaten hiçbir şey olmadığını çok söylüyor. Konuya vakıf olanlar, yakın olanlar çok söylüyor. Afra Saraçoğlu Mert'i kıskandırmak için P ile arkadaşlığını biraz samimi gösterdi diyenler de var. Bu konuyu yarın konuşalım, olur mu? Bu konuyu yarın enine boyuna konuşalım. Mert Demir son paylaşımını biraz sonra da konuşabiliriz. Peki biraz sonra da konuşabiliriz. Mert Demir son paylaşımında kalbine Serenay'ı ismini etiketlemiş. Aşk adam Mert Demir. Ne oldu Mert Demir'e böyle? Ve Serenay Sarıkaya like'ladı biliyor musunuz sevgilisinin bu güzel paylaşımını ve eriyormuş emojisi var ya, o eriyormuş emojisiyle tutuşan kırmızı kalp koydu altına Serenay Sarıkaya. Ya bunlar hakikaten 16-17 yaşında aşık çocuklar gibi ya. Geldiler 40 yaşına, aşık çocuklar gibi birbirlerine neler yapıyorlar ya. Şimdi peki ben başka bir şey sorayım. İlişkileri 3. yılına girdi. Acaba Mert Demir Serenay Sarıkaya'ya evlenme mi teklif etti arkadaşlar? Olabilir mi? He? Olabilir mi? O yolda bazı şeyler geldi kulağıma ama tam net değil. Tam net olduğu zaman zaten burada anlatırım. Acaba bir ufukta bir evlilik söz konusu olabilir mi? Bana geçmiyor diyor bir arkadaşımız Gülseren. Barbara inşallah gerçek olur. Onlara okuyan anneyim amin diyelim diyor. Süreyya Diker. Süreyya Diker özel abonem. Biliyorum. Daha evvel de söylemiştiniz. Dua ettiğinizi afram gerçek olsun diye. Allah kabul etsin. Lale Hanım da diyor ki Serenay ile Mert'e nazar değmesin inşallah diyor. Lydia, Lydia, Lydia hoş geldin. Lydia Dupuy geldi. Lydia Dupuy Fransa'dan arkadaşım. Lydia nasılsın? İyi misin? Özel abonem. Lydia tebrik ederim Fransa'yı. Ne güzel futbol oynadınız. Lydia aynı zamanda futbolu çok seven bir taraftar Lydia. Maçları kaçırmıyor, Dünya Kupası maçlarını. Lydia tebrik ederim. Hala biraz yorgunum ama iyiyim, teşekkür ederim diyor. Rica ederim Lydia.
Serenay çok tatlı ya. Afra'dan sonra onu çok severim. İkisi de çok mutlu olsunlar inşallah. Serenay çok akıllı bir kız. Yani Afra Saraçoğlu gibi o da çok zeki bir kız. Ve çok çile çekti bugüne gelene kadar. Lydia, we love you. Lydia, we love you. Lydia, Fransa'dan arkadaşımız. Lydia çok iyi bir insan dostlar. Peki ve Afram'ı da sonuna kadar savunuyor Lydia. Hadi Lydia geldiğine göre konuşalım. Peki şimdi bir Aframcı daha geldiğine göre bir Aframcı daha geldiği için şöyle yani Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında bir barışma olduğunu anlatmak istiyorsunuz. Yüzük hediye etti. İtalya'ya birlikte gittiler söylemiyle, değil mi arkadaşlar? Vallahi bir barışma oldu da bunu gizliyorlarsa zaten bu onların öyle uygun gördükleri içindir. Kendi menfaatleri için, ilişkilerinin geleceği içindir. Ama biz bunu böyle konuştuğumuz zaman bize deli diyorlar artık, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben çok kızıyorum bunu böyle söyleyenlere. Yani Afram bitmedi, Afram devam ediyor ve Afram'la ilgili böyle yorumlar yaptığımız zaman o kadar çok anti var ki, o kadar çok kıskanan var ki sizleri bizleri de kıskanıyorlar. Ya bunlar nasıl seviyor? Böyle bir sevgi olur mu? Biz kendi oyuncularımızı, beğendiğimiz oyuncuları, fanı olduğumuz oyuncuları niye bu kadar sevemiyoruz? Ne var bunlarda? Afra'da, Mert'te ne var? Koca adam, 50 yıllık gazeteci, tarafsızlığını yitirmiş. Afra'da Afra, Mert'te Mert. Ben tarafım. Ben doğrudan tarafım. Ben güzelden tarafım. Ben iyi oynayandan tarafım. Mesleğini, oyunculuk mesleğini çok iyi yapandan tarafım. Ben aşktan tarafım, sevgiden tarafım. Birbirlerini çıkarsız seven insanları elbette ki desteklerim. Ama antilere bunu anlatamazsın. Şimdi diyoruz ya yüzük almış diyorsunuz. Aman yarın görün. Neler yazacaklar. Bunlar deli, kafayı yemişler. Yok öyle bir şey filan, ne palavralar. Çok güzel bir yazı var. Şimdi okuyacağım size. Çok güzel bir yazı var. YDT'de iyi akşamlar. Birgül Beykoz. Merhaba. Sıla biz sizi biliyoruz diyor. Teşekkür ederim. Lydia nefret edenler diyor. Lydia Afram'ı destekleyin diyor. Lydia güzel arkadaş. Peki şimdi o yazıyı okuyayım o zaman. Açıyorum. Evet. Uzza 777. Geçen gün yazısını okuduğum Azerbaycanlıymış bu arkadaş. Bana DM'den komutanım nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol Bilal, teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Sağ ol, canlı yayındayım. Öyle mi? Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, görüşürüz. Kayınpederim. Uzza 777 burada çok güzel bir yazısı vardı Afra Saraçoğlu ile ilgili. Onu okumuştum dostlar sizlere. Gece yorumları okurken canlı YouTube videosunun altında yüklenen videonun altında sizlerden gelen yorumları okurken Uzza 777'den gelen cevabı da gördüm, bana yazdı. Benim dedi yorumumu okumuşsunuz. Çok teşekkür ederim dedi. Ben dedi Azerbaycanlıyım. Önce Rusça'ya yazıyorum bu tür yazılarımı. Sonra Türkçe'ye çeviriyorum. Böyle bir alışkanlığı var. O yüzden bazı kelimelerde düşüklük olabilir. Ufak tefek. Kusura bakmayın dedi. Hayır, anlaşılır, gayet anlaşılır. Uzza'nın bugün yeni bir paylaşımı var. Onu okumak istiyorum. Afra Saraçoğlu'na karşı yürütülen planlı ve hedefli antiler savaşı dinmek bilmezken ortada çok net bir gerçek var diyor.
Bu sadece bir nefret değil, düpedüz kör bir kıskançlık. Afra'yı baş döndüren güzelliği, derin yeteneği, keskin zekası ve o muhteşem hayat dolu mizah anlayışının bir arada bulunmasından dolayı bir türlü affedemiyorlar. Ya ne kadar hakikaten mizah yüklü bir kadın değil mi Afra? Ne kadar komik bir kadın ya. Katy Perry'nin Bakü'deki Formula 1 konseri duyurusunun altına bıraktığı o tatlı ve içten yorumu hatırlarsınız. Come to Istanbul or I am gonna block you. İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim. Sıradan bir insan bu sevimli ve samimi çocuksu siteme gülümser geçer ama antiler için bu durum yine bir diş gıcırdatma sebebine dönüştü. Onun içindeki o ışıl ışıl özgür ruhu görmeye asla tahammül edemiyorlar. Çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar. Fakat üzerindeki bu dijital savaşa rağmen başarısını gölgelemek imkansız. Ne güzel yazmışsın. Uzza'yı 777. Afra Saraçoğlu'na karşı dijital bir savaş var. Hiç bitmeyen. Kariyeri adeta uzaya doğru uçuyor. Dizilerdeki reyting rekorları, sinema filmlerindeki güçlü performansları ve devasa reklam anlaşmaları. Defakto gibi hazır giyim devlerinden dünyaca ünlü lüks mücevher markası Bulgari'ye kadar en büyük markalar onunla çalışmak için sırada bekliyor. Sayfa çevireceğim. Attığı her adım tam isabet. Ve şimdi X dünyasında yepyeni tamamen absürt bir kıskançlık türü peydah oldu. Afra Saraçoğlu ile ilgili yazılan harika bir yorumu okuyorum arkadaşlar. Antiler Afra'nın hayranlarını kıskanmaya başladı. Daha doğrusu hayranlarının onu ne kadar güzel, sadık ve içten sevdiğini çekemiyorlar. Akşama kadar editler yapan, röportajlarını onlarca dile çeviren ve onu her an koruyan o sevgi dolu çember antileri adeta deliye döndürüyor. Bu sevgi gökten zembille inmedi. Afra'yı ailesi, yakınları ve milyonlarca kişilik fandomu dahil herkes gerçekten çok seviyor. Biz önce onun hayat verdiği karakterleri sevdik. Ama zamanla o ekranların arkasındaki gerçek Afra'yı görüp ona bağlandık. Onda o soğuk, kibirli süperstar havasından eser yok. Milyonlarca insan için o sanki hepimizin evinden biri. Mahallemizin kızı oldu. İlk mütevazı deneme çekimlerinden bugüne gözümüzün önünde büyüyen sayfa çevireceğim. Emek veren o tatlı kız. O kadar samimi ve bizden ki insanda içgüdüsel olarak onu her türlü kötülükten koruma, kanatları altına alma ve başına asla kötü bir şey gelmemesini sağlama arzusu uyanıyor. Antilerin artık şunu kafasına kazıması gerekiyor. Siz ne kadar kıskanıp öfkelenirseniz öfkelenin o okyanus kurumayacak ve o şafak yine sökecek. Afra her türlü hava muhalefetine rağmen rengarenk açan bir ilkbahardır. Antiler üzerimize ne kadar kış soğuğu salmaya çalışırsa çalışsın, onun sıcaklığını ve çiçek açan yeteneğini asla bastıramayacaklar. Milyonlarca insanın kalbindeki o tertemiz gerçek sevgi, Afra'nın her geçen gün daha da parlamasını sağlayacak en güçlü topraktır. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Dijital savaşlar biter, o sevgi baki kalır. Dijital savaşlar biter, o sevgi baki kalır. Bu arkadaş bana nasıl ulaşabilir? Bu arkadaş bana bir ulaşsın. Uzza 777. Uzza 777 bana ulaşsın lütfen. Onu tanıyan varsa içinizde. Kendisiyle canlı yayın yapmak isterim. Kendisiyle canlı yayın yapmak isterim. Bütün bunları canlı yayında kendisiyle konuşmak isterim. Uzza 777 yazdı arkadaşlar bunu. Peki dostlar.
Allah şifa versin diyor. Antilere değil mi? Esma evet, ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Lidya Dupi, Lidya burada, Lidya beğendi yazıyı. Peki arkadaşlar, Tarkan Ibiza'da biliyor musunuz? İspanya'nın dünyaca meşhur eğlence adası Ibiza'da Tarkan ve ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Çok güzel bir yat kiralamış. Paylaşım da yapıyor Tarkan o yattan, o tekneden. Akdeniz'de gezerken Tarkan'ın tatil hakkı tabii. Tarkan böyle paylaşımlar yapmazdı. Tatilden falan çok nadir, yani özel hayatından Tarkan'ın paylaşım yapması. Yine paylaşımda eşi yok, çocuğu yok yanında. Kendisi bir müzik dinliyor teknede. Bize sahili gösteriyor ve kendisini görüyoruz teknede. Çok mutlu, çok mutlu. Gülümsüyor Tarkan ve kafasını sallayarak müziğe eşlik ediyor. E, Mutlu olsun ya. Çok başarılı. Ne kadar yoruldu değil mi? Ne konserler verdi Tarkan. Yani bu sene ne konserler verdi. O İstanbul konserleri Ocak ayında, Şubat'a da taşmıştı. Muhteşemdi zaten, peş peşe. Bambaşka bir Tarkan tanıdık. Evimizin evladı Tarkan, kardeşimiz, ailemizden biri gibi. Bırakın arkadaşımız demeyi, ailemizden biri gibi oldu o İstanbul konserleri sırasında. Ne kadar sıcak, ne kadar içten, ne kadar samimi. Engelli bir çocuk, hatırlıyor musunuz onu? Down sendromluydu herhalde. Bir genç bilet istiyor Tarkan'dan. Konser sonrası Tarkan seyircilerle, halkla çıkışta fotoğraf falan çektiriyor. O engelli çocuk bilet istiyor Tarkan'dan, konser için, bir sonraki konser için. Tarkan hemen yanındakilere kaş göz işareti yapıyor. Halledin bunu, arkadaşımızın isteğini. Hemen halledin diyor, hemen şey yapın diyor. O çocuğun o sevinci, Tarkan'a teşekkürü. Çok güzel, çok güzel detaylar vardı Tarkan'ın İstanbul konserleriyle ilgili. Daha sonra Ankara'da bir konser verdi bu sene. En son Dortmund konseri muhteşemdi. Ve Tarkan'ın sevgisi nasıl bizlere geçiyor Bilal Bey diyor. Sema Duman Tepe. Öylesine samimi ki diyor. Evet Sema, onu anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten hepimize geçiriyor o sevgiyi. Biz de onu çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Halkını çok seviyor. İnsanını çok seviyor. Lidya burada, yine Lidya. Lidya Banu Kabaş'a selam veriyor. Peki dostlar, şimdi arkadaşlar, Hande Erçel bir dergiye röportaj verdi. Hande Erçel nasıl disiplinli değil mi? Nasıl çalışkan, nasıl işine bağlı, nasıl severek yapıyor işini değil mi Hande Erçel? Nasıl markasını yerleştiriyor, büyütüyor, güçlendiriyor. Yani Afra Saraçoğlu'nun mu fanları çok daha fazla, Hande Erçel'in mi fanları çok daha fazla arkadaşlar? Ne dersiniz? Takipçi sayısına baktığınız zaman Hande Erçel'in 30 milyonlarda takipçisi. Afra Saraçoğlu'nun 10 milyonlu değil mi takipçi sayısı? E, Yani takipçi olmadan da Afra Saraçoğlu'nu tanıyıp izleyen çok insan var tabii dünya çapında. Ama Hande Erçel'in de işine olan bağlılığı, düşkünlüğü, yaz kış demeden sürekli olarak bir yerlerde karşımıza çıkması iyi bir şekilde çok değerli. Hande Erçel bir dergiye röportaj verdi. Eskiden bir şeye atılmadan önce bu kadar düşünmezdim diyor. Sonuçları hesaplamazdım. İş geldi mi değerlendirim diyordu herhalde. Bu onun lafı değil, benim lafım. İş geldi mi değerlendirim kısmı. İş geldi mi tamam, yapayım ben bunu. Gençken herhalde hani hem gelen işi de kaçırmayayım hem de yapayım. Ee,
Şimdi her adımı tartıyorum. Bu olgunluk diye anlatılıyor ama bazen yorgunluk da olabiliyor diyor. Ara ara o düşünmeden atlayan halimi özlüyorum diyor. Bu olgunluk olarak. Şimdi her adımı tartıyorum. Bu olgunluk diye anlatılıyor ama bazen yorgunluk da olabiliyor. Bence bu doygunluk ya. Yani Hande biraz şöhrete de doyuyor insan bu kadar yıl sonra. Biraz paraya da doyuyor. Ne o? Paraya doyulmaz mı dediniz? He? Gelsin, devamlı gelsin mi ister insanlar? Öyle midir? Devamlı kazanmak mı ister insanlar? Paraya doyulmaz değil mi? Başkasına gitmesin, bana gelsin. Eğer ben biraz bekletirsem, biraz naz yaparsam o teklif başkasına gider. O parayı başkası kazanır. Kaçırmayayım bari, ben yapayım, ben alayım. Ha, böyle mi düşünür insanlar? Hande Erçel diyor ki, zamanla daha rasyonel oldum, daha gerçekçi oldum. Ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Ama hayatın bana ara ara göz kırptığını hissetmek hala hoşuma gidiyor. Ne göz kırpıyor ya? Hayat sana koşuyor devamlı. Devamlı koşuyor. Her tarafın nazar boncuğu da olsun, nazar değmesin. Hayat sana kollarını açmış. Hande Erçel, çalışkansın, başarılısın ama çok şanslısın. Çok şanslısın. Serenay Sarıkaya da çok şanslı. Bakın Afra Saraçoğlu da şanslı ama sizin kadar değil. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Hande Erçel, sen ve Serenay Sarıkaya çok şanslısınız. Birbirinize yarış edersiniz. Afra Saraçoğlu, evet sizler de tırnaklarınızla kazıyarak geldiniz ikiniz de. O Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'daki son günü bir hikayesi var, zaman zaman anlatırım. Beş parasız annesiyle ikisi İstiklal Caddesi'nde bir kafede Adanalı dizisini çekecek olan ekipten gelecek telefonu bekliyorlar, yapımcıdan. Diziye alınacak mı alınmayacak mı? Deneme çekimleri falan yapmış, artık son gün, ceplerinde para yok. Kuru kuru çay içiyorlar annesiyle İstiklal Caddesi'nde bir kafede, o telefonu bekliyorlar. Eğer telefon geldi, o gün akşam 5'e kadar gelmezse otogara gidecekler. Uçağa binecek paraları da yok. Antalya'ya dönmek için. Evleri Antalya'da çünkü. Anlatabiliyor muyum? Otobüse atlayıp Taksim'den otogara gidecekler. Ve telefon geliyor. Adanalı dizisi için kabul edildiniz deniliyor kendisine. Hatırlıyor musunuz Adanalı dizisini? Selanik'te o bankta oturan kızı Serenay Sarıkaya'yı, ilk görüşümüzü. Sonra nasıl parladı, nasıl yıldız adayı oldu, şeyinde yıldız oldu. Geçen yıllar içinde. Ama ondan sonrası hep şans onunla beraber oldu. Çok da çalışıyor tabii. Hande Erçel için de şans. Hep onunla beraber yolculuk yaptı. Afra Saraçoğlu için de öyle ama Afra Saraçoğlu şansın o kadar çok ona destek olduğunu çok zannetmiyorum ya. Afra Saraçoğlu da daha fazla olarak kendi çabası çok daha fazla, hepsinden daha fazla diye düşünüyorum arkadaşlar. Hayatını incelediğim kadarıyla. Zamanla daha rasyonel oldum dediğini okumuştum. Evet, bir hata yaptığımda onu kabul ediyor ve kendime bunu yaşama hakkı tanıyorum. Kendim hakkında en çok hayallerim için ne kadar çabaladığımın, ne kadar çok çalıştığımın bilinmesini isterdim. Evet, Hande Erçel, e, doğru söylüyorsun, katılıyorum. Çok çabaladın, çok çalıştın, çalışıyorsun hala. Hayallerin için ne kadar çabaladığını ve hayallerini bir bir gerçekleştiriyorsun. Harika bir şey bu. İstanbul'da en zengin iş adamlarının, en zengin CEO'ların, en zengin sanatçıların, şarkıcıların oturduğu sitede ev aldın, orada yaşıyorsun. Bunu yıllar önce yaptım bunu. Bir konak, evden öte bir konak. Arabaların en güzeline biniyorsun, en güzel tatilleri yapıyorsun, en güzel hayatı yaşıyorsun. Bu senin hakkın ve bu çalışmayla oldu. Şans da var işin içinde ama çalıştığın da çok çalışkan olduğunda bir gerçek. Artık daha sakinim ve seçiciyim. Duruluyor. Artık marka iyice oturdu. 30'lu yaşlarda ilerliyor.
duruluyor. Artık kendi markalarını çıkarma zamanı. Hande Erçel parfümleri, Hande Erçel butik atıyorum ya. Hande Erçel tatil köyü atıyorum yani. Artık dünya sanatçıları da böyle yapıyor ya. Belli bir seviyeye geldikten sonra kendi markalarını, kendi yatırımlarını en basit Hande Erçel Butik Otel Bodrum'da, Türkbükü'nde, önünde Beach Club'ı da olan Hande Erçel Kozmetik. Genelde bunu yapıyorlar değil mi? Hepsi bizim starlar da, dünya starları da kendi isimleriyle marka yaratıyorlar. Hepsini aynı fabrika üretiyor biliyor musunuz? Aynı kimya fabrikası. Bütün ünlülere aynı kimya fabrikası üretim yapıyor. Ambalaj, ambalajlar farklı basılıyor en sonunda. Üzerlerine isimler farklı, ambalajlar farklı. Londra'daki öğrenci hayatı ufkumu açtı, bakış açımı genişletti. Biliyorsunuz kışın ilkbahara sarkan bir Londra macerası oldu. Orada İngilizce kursuna gitti Hande Erçel. Yoğun olmayı ve çalışmayı seviyorum. Yoğunluk beni besliyor. Benim için kıymetli olan ilişkide olduğun kişinin yanında insanın kendisi gibi kalabilmesi. Benim için kıymetli olan burada virgül koyalım. İlişkide olduğun kişinin yanında insanın kendisi gibi kalabilmesi. Çoğunuz kedileşiyorsunuz ya. Kedileşiyorsunuz evet. Bebekleşiyorsunuz. Bebek sesiyle, kedi sesiyle konuşuyorsunuz. Niye öyle? Hande Erçel sen de böyle yapıyorsun. Biliyorum. Yaptığını biliyorum. Afra Saraçoğlu da yapıyor. Serenay Sarıkaya da yapıyor. Siz de yapıyor musunuz? Beni izleyen güzel kadınlar. Sevdiğinizin yanında, sevgilinizin yanında, eşinizin yanında bebek sesiyle konuşuyor musunuz? Ben Tarçın'ın yanında bebek sesiyle konuşuyorum. Güzel köpeğim Tarçın'ı. Tarçıncığım neredesin? Güzel bebek. Burada mısın? Neredesin? Cici Tarçın. Tarçın beni terk etti. Tarçı Bey. Gülten, Ulaş, Afra ile Mert neden hiç gözükmüyorlar? Afra canım kızım. Allah yardımcısı olsun. Dualarımız Afra ile ve Mert'le. YDT'de. Evet arkadaşlar peki. Ricky Martin geldi biliyorsunuz. Ricky Martin İstanbul'a indi bugün öğlen saatlerinde. Latin yıldız, Latin pop müziğinin Porto Rikolu güzel sesi, güzel insan. Yıllar önce İstanbul'a ikinci gelişinde onunla bir röportaj yapmıştım. Star Televizyonu için, Star TV için paparazzi programını yapıyordum o zaman. Paparazzi programı için Ricky Martin'le çok kibar bir insan, çok tatlı bir insan. Havalimanında gazetecilerin hatırını soruyor. Onlara güzel selam veriyor, güzel konuşmalar yapıyor kısa kısa. Ve sonra kendisini almaya gelen limuzine, arabaya, siyah minibüse biniyor ve oteline gidiyor. Çok sempatik Ricky Martin. Yarın konseri var İstanbul'da. Kimler gidecek? Esma. Hiçbir aktriste Afra'yı sevdiğim kadar kimseyi sevmedim. Onun yeri bende, bir başka çok seviyorum güzel kızımı. Burcu Demir, Ricky Martin cinsiyet olan. Fatma Gül size selam verdi. Peki Fatma Gül. Aleyküm selam güzel kardeşim. Evet. Ufuk Özkan iyileştin demiş doktorlar ve artık çalışabilirsin demişler. Oyunculuğa dönebilirsin. Biliyorsunuz Ufuk Özkan karaciğer nakli operasyonu geçirmişti Şubat ayında. Sevilen oyuncu. 11 saat süren bir operasyondu. Zor bir operasyondu. Bir dönörden, kameraman arkadaşından onun karaciğerinden parça nakledilmişti. Ve iyileşti Ufuk Özkan. Ve bir reklam filminde oynadı daha yeni. Bir mobilya reklam filminde oynadı. Doktorlarım artık çalışabilecek durumdasın dediler. Ben de hemen reklam filmi çektim diyor.
5 aydır her gün daha iyiye gidiyor sağlığım diyor Ufuk Özkan. Alkol nedeniyle yıllarca çok fazla alkol tüketti. Alkol çok zararlı bir şey arkadaşlar. Uzak durun. Bakın o oyuncu da geçen gün açıklandı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu. Alkol zehirlenmesinden ölmüş. Alkol zehirlenmesi neden olur? Çok fazla, aşırı dozda alkol tüketmiş. Allah rahmet eylesin. 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Ufuk Özkan da çok fazla alkol içti. Karaciğeri iflas etti sonunda. Siroz oldu ve kurtulabilmesi için karaciğerine nakil yapılması lazımdı. Çok şükür donör bulundu ve ameliyat oldu. Şimdi de iyileşti bile. Setlere geri dönüyorum artık diyor. Reklam filminde oynadı Ufuk Özkan. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Dostlarım, peki. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için arkadaşlar. Yarın cumartesi, yarın yine birlikte olacağız inşallah. Her gün magazin, haftada 7 gün magazin, sadece benimle haftada 7 gün magazin. Başka yok öyle haftada 7 gün magazin yapan, çeken. Doğru düz magazin yapan, anlatan da yok zaten, değil mi? Arkadaşlar, magazin yayını yapan, her gün 1 saat anlatan, yorumlayan, haberleri veren yok başka. 50 yıldır bu işi çok severek yapıyorum. Gazeteciliği, televizyonculuğu. Allah hepimize, herkese sağlık versin diyorum. Bodrum'dan, Begonvil Cenneti Bodrum'dan, Aşklar Diyarı Bodrum'dan herkese iyi akşamlar diliyorum dostlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sevgiyle kalın. Sema teşekkür ederim. Lidya teşekkür ederim. Aykut çok teşekkür ederim. Sağ olun dostlar. Cahide, Esma, hepimize Esma'cığım sevgiler. Görüşmek üzere.